Bugün Selçuk Sabuncu ile birlikteyiz. Selçuk Belçika'da yaşıyor. Belçika'da hayatını idame ettiriyor. Kaç yılından itibaren geldiğini ve ne iş yaptığını kendisine soracağım. Peki videomuzun asıl konusu ne olacak? Asıl konumuz Belçika'daki insanların hayattaki problemleri nelerdir? Belçika'da yaşayan insanlar hayatlarını nasıl idame ettiriyorlar? Belçika'da hayat pahalılığı denilen bir kavram var mı? Belçika'da yaşayan insanların parası her şeye yetiyor mu? Yani biz de çünkü 100 TL'ye artık bir peynir alamıyoruz. Peki bu durum Belçika'da nasıl? Bunları merak ediyorum. Ben ve bu merak ettiklerimi de soruların cevabını sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hepimiz öğrenelim ve Belçika'da Türk yaşıyor mu? Belçika'da yaşayan Türkler nasıllar? Hayatlarını nasıl idame ettiriyorlar? İş sektöründe başarıları ne durumda? Bunların hepsini Selçuk'tan dinleyeceğiz. Selçuk, önce sen bize kendini biraz anlatabilir misin? Kimsin, nerelisin, neden Belçika'ya yerleştin, evet. Belçika'da ne yapıyorsun? Tabii. Belçika'ya 2012 senesinde yerleştim. Ben aslen Samsunluyum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Üniversiteye kadar Samsun'da yaşadım. Sonra ODTÜ'de Endüstri Mühendisliği okudum 2007-2012 arasında. Son senemde dedim ki ben uluslararası tecrübe edinmek istiyorum. İşte bakayım nerede ne olur. İşte Kuzey Amerika'da, ya da Kanada ya da Batı Avrupa'da nerelerde imkanlar vardır diye bakıyordum. İşte o sırada Belçika'da bir staj imkanı yakaladım. Yakaladığım gibi de atladım üstüne açıkçası. Nerede bu stajı? Stajı lojistik firması DHL'de yaptım. Türkiye'de de operasyonu olan bir firma, biliyorsunuzdur. Orada 6 aylık bir staja girdim. Temmuz 2012, tam 10 sene önce geldim buraya. 6 aylık staj sonrasında işte firmada o an benim başvurabileceğim açık bir pozisyon vardı. O şekilde tam zamanlı, tam kontratlı işe girdim. Biraz giriş oldu. O zamandır Belçika'dayım. Tabii ondan sonra farklı iş yerlerinde çalıştım. Şu an Belçika'nın Telekom'unda diyeyim. Belçika'nın işte 100 küsür sene önce kurulan Telekom firmasında strateji yöneticiliği yapıyorum. Süper. Bu arada ben de bazı soruların cevabını sizinle birlikte öğreniyorum. Yeni tanışıyoruz. Evet, yeni tanışıyoruz. Selçuk benim kız kardeşimin arkadaşı. Kız kardeşim de Almanya'da yaşıyor ve çok tesadüftür ki benim kız kardeşimin ismi Nihal bu arada. Nihal de DHL'de evet, biz yaptı. Öyle tanıştık aslında. 9 sene oluyor şu an. Hatta bugün diyorduk biz nerede nasıl tanıştık ya diye. Nihal 2013 senesinde Belçika'ya geldiği zaman DHL'de işte orada tanıştık. Sen de Türk müsün? İyi, tamam, arkadaş olalım diye. Ondan beri zaten hani gerisini biliyorsun. Yani kısacası böyle işte 10 senedir burada yaşıyorum. Memnun muyum genel olarak? Evet, memnunum. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor muyum? Şu an için düşünmüyorum. Türkiye'de çok özür dilerim. Hemen araya giriyorum heyecanlı bir şekilde. Türkiye'de yaşamanın avantajları mı daha fazla yoksa Belçika'da yaşamanın avantajları mı daha fazla? Hem ekonomik olarak soruyorum bu soruyu, hem de mutlaka ki başka farklı ekonomi dışında mesela Türkiye'de yükselmek mi daha kolay, Belçika'da yükselmek mi daha kolay veya manevi anlamda da Belçika'da yaşamak, mesela Almanya'da yaşamak sanki Türk olarak biraz zor gibi, öyle hissettim. En azından ben pasaportumla polisler beni kapıda çok zor yani pasaport geçişinde ben çok zor geçtim bu gelişimde Almanya'dan, Almanya'da havaalanında. Ya bunları biraz bize anlatır mısın? Şimdi benim Belçika'ya geliş sebebim ya da Avrupa'ya geliş sebebim genel olarak ilk başta ekonomik değildi. İşte 10 sene öncesinden bahsediyoruz. 2012 Türkiye'nin ekonomisi tabii burası kadar iyi değildi ama şu anki gibi de değildi. Benim en büyük motivasyonum açıkçası daha çok sosyal özgürlük olmasıydı. Yani Türkiye'de bazı kesim özgürlük arayışı içinde, bazı kesim de onları bastırma çabasında, yıllardır bitmeyen bir baskı içindeler. Ben açıkçası hayatımı o baskılar içinde devam ettirmek istemediğim için daha açık fikirli olan ülkelere bakıyordum. O yüzden Batı Avrupa ve Kuzey Amerika dedim. Benim geliş sebebim oydu. Şimdi baktığımız zaman o sebepler devam ediyor. Çünkü maalesef Türkiye'deki sosyal dinamik 10 sene öncekinden daha kötü durumda. Bir de bunun üzerine ekonomik koşullar da eklendi. Özellikle son bir sene içinde ekonomi
Yani yerin dibinin de altına vurdu. Maalesef. Ee, Euro 18. Yani o yüzden şu an Türkiye'ye dönme gibi bir planım yok. Ama ülkemi hala seviyorum ve Türkiye'ye döner miyim? Ve Türkiye'deki gidişat farklı bir yön alırsa ve kendimi maddi anlamda garanti içinde altında hissediyorsam Türkiye'de çalışmak için denemek, yaşamak için dönerim. Ve Türkiye'de çalışmak için döner miyim? Çok zannetmiyorum. Hani Türkiye'de Neden yaşamak için dönmeyi tercih ediyorsun ama Evet. çalışmak için dönmeyi tercih Evet. etmiyorsun? Neden? Şimdi şöyle, Yani Türkiye'de ben Türkiye- birkaç tane staj yaptım. Yani tam zamanlı olarak çalışmadım. Benim Türkiye'deki iş deneyimim işte 3-5 aylık stajlarla limitli. Ama çalışan arkadaşlarımdan duyduğum, nasıl yükseliyorsun? İşte torpil yükseliyorsun ya da birilerine yalakalık yaparak yükseliyorsun ya da belirli bir iyi imajı çizerek yükseliyorsun. Ama arkasında yaptığın iş iyi mi kötü mü çok bir önemi yok. Bu benim duyduğum ve kendimi böyle bir konuma atmak istemiyorum. Bir de Türkiye'deki iş ortamı, hani bizim kültürümüz Akdeniz kültürü. Sadece Türkiye için geçerli değil bu işte. İtalya, İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde de ya da Kuzey Afrika gibi Akdeniz ülkelerinde de hani ne kadar ofiste uzun kalırsan o kadar iyi görünüyor. Yani ne kadar böyle akıllıca değil de çok çalışırsan iyi görünüyor gibi. Yani burada da tam tersi. Çıktığın saat, başladığın saat değil, yaptığın iş, ortaya koyduğun sonuç önemli. Benim kişiliğime de o daha iyi uyuyor açıkçası. O yüzden kendimi oradaki çalışma ortamında çok görmüyorum. Hani neden yaşamak için gelirim Türkiye'ye? Çünkü Türkiye güzel bir ülke. Yani biz ne kadar şikayet etsek de işte oralar beton oldu, şurası şöyle oldu. Yani Türkiye'nin güzelliğini Türkiye'den ayrıldıktan sonra anlıyorsunuz. Ben 2015'te mesela Güney'e tatile gittim ki Türkiye'de yaşarken tabii Türkiye şartları altında benim maddi olarak karşılayamayacağım bir şeydi. Burada yaşadıktan sonra kendi ülkeme gidip tatil yapma fırsatı buldum. Dedim, ne kadar ironik. Dedim ki Türkiye ne kadar güzelmiş. Ne güzelmiş burası ya dedim. Hani insanları anlıyorum niye buraya geliyorlar. Güzel bir ülke çünkü. Yani paranız varsa Türkiye'de çok güzel yaşayabilirsiniz. O yüzden parası olan için çok güzel bir ülke yaşamak için. Yoksa olmuyor. Çok tatlısın. Hani- Evet, Türkiye doğal olarak da çok güzel. Bence şöyle bir de şey de söz konusu. İnsanlar birbirlerine sıcak da olabiliyorlar. Ben mesela Selçuk'u gördüm ve ben Selçuk'la kaynaştım yani. Hani hiç şey yapmadım. Hani Selçuk'la uzun bir görüştükten sonra Selçuk sen hangi okul mezunusun diye hani soru sormuş olmak amaçlı. Selçuk'la ilgili birkaç şey maddi anlamda elle tutulabilir bir şeyler bilmek adına sorduğum sorular oluyor. Oysa hani Türkiye'de bir de bu yönde çok güzel. Hani insanlar birbirleriyle daha çabuk kaynaşabiliyorlar. Burada o kadar olmuyor. Yani burada biz sınırları galiba çabuk aşıyoruz. Belki onunla çabuk ilgisi aşıyoruz. var. Evet. Ya şöyle ilginç. Türkiye'de mesela insanlar hayatınızın içinde herkes her şeyi burnunu sokar. Evet. Burada insanlar geride kalır. İyiyseniz onda hiçbir sıkıntı yok. Kimseye muhtaç değilsiniz. Çok güzel. Kimseye karışmaya yetmiyor. Ama düştüğünüz zaman burada yalnızsınız. Türkiye'de düşenin hani olur ya, insanlar gelir, dostun, akraban olur, çevren geniş olur, yardım ederler. Burada Türkiye'deki kadar yoğun akraba ilişkileri falan yok. Yani Türkiye'de kuzenler, şunlar bunlar biliyorsun, hani akrabalar çok yakındır birbirine. Burada tabii o öyle ilişkiler daha az. Yani düşmeye göre öyle diyeyim sana. Düşenin dostu kim burada? Devlet, sosyalist ülke olduğu için buralarda atıyorum işsiz kaldınız, paranız yok, pulunuz yok, o devlet yardımınıza koşuyor. Belçika'daki insanların problemleri nelerdir? Bu noktada hemen ona girelim. Belçika'nın problemi neler? İnsanlar, yani şöyle, önce bir Belçika'yı belki de anlamak lazım. Evet. Belçika, Türkiye, Fransa, Almanya gibi bir milletten oluşan bir ülke değil. Bir millet kimliği yok. Doğru. Belçika tampon bir ülke. Fransa ile Hollanda arasında yapılmış. Ülkenin Fransa sınırına yakın olan kısmı Fransızca konuşuyor. Hollanda kısmına yakın olan kısmı Hollandaca konuşuyor. İki tane farklı milleti aslında alıp demişler ki siz arada bir tampon ülke olun. Alın size Belçika. Başlarına da Almanya'dan bir kişiyi kral olarak getirmişler. Yani şu anki
Belçika hala bir krallık. Ve kralları aslında Belçikalı değil, Alman ailesi. Şunu söylemedik. Biz şu anda neredeyiz? Onu Neredeyiz da anlatabilir misin bize? Şu an biz Belçika'nın güneyinde, Liège'e yakın bir şatodayız. Dikkatimi çeken yalnız bu şatonun içerisinde Hı-hı. çalışanlarla yaşayanlar, şatonun sahipleri bir araya gelmemek için, denk gelmemek için çalışanların merdivenleri ayrı, yaşayanların merdivenleri ayrı. Kesinlikle hiçbir şekilde bir araya gelmemişler. Evet. Merdivenlerin ayrı olması yetmiyormuş gibi bir de merdivenlerin olduğu yer kapı var orada. Hiçbir şekilde göremezsiniz. Yani tabii ki o sınıf ayrımı hala bugün de var olan bir şey Belçika'da. Eskisi kadar olmasa da hala var. Evet, insanların atıyorum 80-90 yıl önce Brüksel'deki apartman dairelerinde de aynı olay var. Hizmetçilerin geçtiği koridor kapı, ev sahibinin geçtiği kapı. Şimdi o dairelerde artık orta kesim oturuyor, hizmetçileri yok. Yani sınıf ayrımı biraz daha azaldı ama krallık olduğu için hala soylu ünvanı taşıyan insanlar var. Burada. Evet, burada. Ve hala onun etkileri var, atıyorum. İnsanlar soyluysa iki soyadı kullanıyorlar. Hem anne hem babasından falan. Soylu değilse kullanmıyor mu? Soylu değilse kullanmıyor. Kullanamıyor mu yoksa? Kullanamıyor. Aynen. Mesela bizim kanunlarımızda kadın evlendiği zaman isterse hem eşin hem kendi soyadını kullanabiliyor. Burada öyle bir kanun yok. Burada öyle bir şey. Ya eşinin soyadını alacak ya kendi soyadını tutacak ama iki soyadı kullanamıyor. İki soyadı kullananlar soylular. Soylular. Evet. Kullanamayanlar soysuzlar. Aynen, soysuz. Yani o sınıf ayrımı hala devam ediyor ve bazı insanların hala önem verdiği bir şey. Mesela soylu soy isimlerinin işte ilk dö diye bir başlangıcı var. Soyluysa o küçük D ile başlıyor. Soysuzsa büyük D ile başlıyor. Mesela iş yerinde bazı insanlar mail yazar. Cevapta şey gelir. İsmini düzelt, küçük D ile başlıyor falan diye. Hani soylu olduğu belli olsun. Hala gerçekten var öyle, aynen. Avrupa ülkesinde bu var yani. Aynen var. Şimdi... Peki burada kadınlar bir şey söylemiyor mu bu duruma? Bizim Türkiye'de kadınlar bence artık her şeyde seslerini çıkartabiliyorlar. Yani bence değil, bu böyle. Biz kadınlar Türkiye'de her konuda sesimizi istediğimiz kadar yükseltebiliyoruz. Belki bana buradan izleyenler diyecekler ki neden o zaman ölümler artıyor halen daha, eksilmedi diyecekler. Bu farklı sebepleri var diye düşünüyorum ama ekonomik olarak, siyasi olarak veya sosyolojik olarak biz kadınlar gayet sesimizi çıkartıyoruz diye düşünüyorum. Belçika'da bu durum yok mu? Yani onlar ben de soyadımı kullanacağım demiyorlar. Var ama zannetmiyorum ki onlar için önemli bir şey. Şimdi Türkiye ile farkı, kadınların iş gücüne katılımı burada çok daha fazla. Şimdi mesela hani biz millennial jenerasyonuyuz ya. Bizim anne babalarımızın jenerasyonunda kadınlar Türkiye'de bakarsan çoğu kısmı ev hanımı, çalışmayan. Burada benim arkadaşlarım annelerin geçtim, babaanneleri bile çalışan kesimden geliyor. Hepsi çalışmayan anne ya da anneanne, babaanne çok nadir. Hani kadınların tabii özgürlüğü biraz ekonomik özgürlükle çok bağlantılı bir şey. Sanıyorum bazı özgürlükleri, hakları elde ettikten sonra hani soyadı sonuçta kağıt üstünde yazan bir şey. Günlük hayatını çok değiştiren bir şey değil. Zannetmiyorum ki ona çok yani formalite olan şeylere takılmıyorlar yani. Biz aynen, takılıyoruz. Öyle olabilir. Yani formalite sonuçta günlük hayatını ne kadar etkileyecek iki soyadı taşıdığın, taşımadığın. Şimdi soruna döneyim. Belçikalıların problemleri neler? Belçikalıları biraz anladık. İşte bunlar iki farklı milletten oluşuyor. Şimdi bunların iki farklı milletten oluşmaları sorun yaratıyor bir ülkede. Bu her gün böyle insanların birbirine tekme tokat girdiği ya da kavga yarattığı bir sorun değil ama federal sistemde, yani ülke çapındaki politik sistemde her gün sorun çıkartan bir yapı. Şimdi üst kısım, Belçika'nın kuzey kısmı Flamanlar ekonomik olarak çok daha iyi konumdalar. Çalışma oranları çok daha yüksek. Güneydekiler de işte bunların endüstride daha çok kömür madenleri falan varmış zamanında. Onlar kapandıkça bunlar fakirleşmişler. Belçikalıların günlük hayatta tabii ki de insanlar birbiriyle konuşurken değil ama günlük politikayı etkileyen en büyük sebeplerinden bir tanesi, şeylerden bir tanesi de işte ülkenin iki farklı milletten oluşması değil. Bunların kültürleri, dilleri farklı ve şu an ekonomik durumları da farklı. Ve Belçika, Türkiye gibi
her şeyin ülke çapında karar verildiği bir yer değil. Yerel yönetimlerin çok fazla karar verdiği bir ülke. O yüzden atıyorum yüksek oranda çalışıp ülkeye gelir sağlayıp vergi toplanan Kuzey Flamanlar paralarının güneydekilerin işsizlik maaşına gitmelerini istemiyorlar. Her sene ülkenin bütçesi düzenlenirken bir sürü kavgalar, şunlar bunlar. Şimdi kuzeyde Flaman bölgesi, güneyde Wallon bölgesi, ortada da Brüksel başkent bölgesi var. Başkent bölgesinde kağıt üstünde 2 tane resmi dili var. Hem Fransızca hem Hollandaca. Ve normalde herkesin eşit temsil edileceği bir yer. Ama Flamanlar Brüksel'deki hiçbir şey para vermek istemiyorlar. Neden? Çünkü Brüksel'deki yaşayanların %85'i Fransızca konuşan Belçikalılar. %15 sadece Flamanlar, yani Hollandaca konuşan Belçikalılar. O yüzden Brüksel'e gelirseniz Avrupa'nın başkenti olmasına rağmen binalar, resmi binalar yıkık döküktür. Hatta Adliye Sarayı var Brüksel'in. Çok büyük bir bina. 200 küsür sene önce yapılmış. Dışına tadilat için iskeleyi dikmişler 40 sene önce. 40 senedir hiç kimse para ayırmadığı için tadilat yapılmıyor. İskeleyi de sökemiyorlar çünkü artık iskeleden destek alıyormuş bina. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani Avrupa'nın başkentindeki Adliye Sarayı parasızlıktan tadilat edilemiyor. Neden? Çünkü parayı oraya vermek istemiyorlar. Neden? Çünkü para Flamanlarda ve Flamanlar Brüksel'de yaşamıyor. O yüzden para gitmesin. Yani bunlar ülkenin politik ajandasını çok etkileyen unsurlar. Ve Çok özür dilerim. Hı. Peki o adliyenin içinde çalışma devam ediyor mu? Çalışma devam ediyor, evet. Kullanılıyor orası. Çok şaşırdım şu anda. Aynen. Hatta bakarsınız Palais de Justice diye, işte Adalet Sarayı diye geçiyor Fransızca adıyla. 40 yıldır etrafında iskelelerle duruyor öyle. Güzel. Aynen. Evet. Yani en büyük sorunları bu işte farklılıktan gelen ve birbirlerini kabul etmemekten gelen sorunlar. Tabii bunlar politik kararı, gündelik hayatı bir şekilde etkiliyor illaki de. İşte Flamanların güneydeki yaşayanlara karşı hep böyle tembel, işsiz, işte suç oranı yüksek önyargıları var. Fransızca konuşanların Flamanlara karşı bunlar işte faşist, milliyetçi, aşırı sağcı gibi önyargıları var. Çok da bir araya gelmiyorlar açıkçası. Herkes kendi tarafında yaşıyor. Çok aralarında karışmıyorlar. Anladım. Peki Türkler bu durumda, yani Belçika'da yaşayan Türk çok mu? Belçika'da yaşayan Türk sanıyorum 500-600 bin civarında var. Şimdi 65 yılında gelmiş Türkler buraya. Almanya, Fransa, Hollanda ile aşağı yukarı aynı seviyede işçiye ihtiyaç olduğu için Türkiye'den işçi çağırmışlar. O da şöyle bir şey, Belçika'ya aslında ilk işçi İtalya'dan gelmiş. Kömür madenlerinde çalışmak için. Çok büyük bir maden kazası olmuş. Yüzlerce İtalyan ölmüş. Ondan sonra İtalya demiş ki ben artık size adam göndermiyorum. Hatta İtalyanlar arasında Belçika'ya Kara Belçika derler. Hem kömürden hem o olaydan dolayı. Sonra ne yapmış Belçika? İşte nereden insan bulabiliriz? Hadi Hristiyan olmayan ülkelere de bir bakalım ne var diye. Fas'tan ve Türkiye'den getirmişler. Fas'tan çok fazla var. Fas'ın nüfusu, yani Fas kökenli nüfusu 1,5 milyon olabilir. Bu arada Belçika nüfusu 11 milyon. 500-600 bin kadar da Türk var. Bu Türkler şimdi 60 sene olmuş aşağı yukarı. 60 senedir buradalar. Şu an 3. nesil burada. İlk gelen işte 60'larda gelenler 3. nesil burada yaşıyor. Tabii çok fazla aralarında farklılık var. 3. nesil olup hala o mavi yaka sınıfında kalmış olanlar da var. Onlar daha çoğunlukta. Sonuçta mavi yaka işçi olarak gelmiş anneanne babaannelerin çocukları. Onların çocukları aynı işleri yapmış. Onların torunları aşağı yukarı aynı işleri yapıyorlar. Tabii ki de sosyoekonomik sınıf atlamış olan bir kısım da var. Onlar daha az ama. Mesela ben Belçikalı bir firmada çalışıyorum. Üst düzey yönetimde bir tane Türk yok. Halbuki bakarsanız üst düzey yönetimde firmada 100 kişi var, 150 kişi var. Nüfus oranına baksanız bir 10 tane, 5 tane Türk olması lazım en azından. Yok, bir tane bile yok. Araplar da, yani Faslılar da var. Faslılar da daha
Türklere kıyasla biraz daha bir girişkenlik var. Yani her Çalışkanlık peki nasıl? Türklerde mi? Hı hı. Yani çalışkanlık bence biraz kişiden kişiye göre değişen bir şey. Hani Türklerin biraz tembel stereotipi vardır. Yani Türk dendiği zaman tembelliği düşünülür. Ama bence o biraz kişisel. Yani çalışkanımız da var, tembelimiz de var. Peki burada şimdi kuzey ile güney arasında bir ekonomik olarak işte bir kısım dedi ki kuzey çalışıyor, güney çalışmıyor Evet. dedik. Kuzey çalışıyor. Bu Türkler yoğunlukla nerede yaşıyor? İki kısımda da var. Brüksel'de çok fazla Türk var. Kuzeyde yaşayanlar da çok fazla var. Antwerp bölgesinde, kuzeyin başkenti diyeyim. Güneyde olan da var. Tam ayrımını bilmiyorum ama iki tarafa da gitseniz açıkçası Türk var. Türk var. Ve tabii güneye gelenler orada ekonomi kötüleşse bile güneyde kalmış çünkü dil faktörü var. Adam Türkiye'den gelmiş, Fransızca öğrenmiş. İş için Hollanda'ya gitmek istemez. Belçika'nın kuzey kısmına gitmek istese Hollandaca Hollandaca öğrenmek zorunda. Tabii de kolay bir şey değil. O yüzden biraz geldiği yerde kalmış diyeyim. Şimdi güneydekiler de peki çalışmamazlık yapıyor mu Türklerde? Tabii ki de şimdi şöyle bir şey var. Çalışan Türklerin büyük bir çoğu hala mavi yaka işlerde çalışıyor Belçika'da. Belçika sosyalist bir ülke. Yani nedir? İşsiz kaldıysanız devlet size işsizlik maaşı verir. Kaç tane çocuğunuz varsa gelirinizden bağımsız çocuk yardımı verir. Atıyorum bir bekar %50 vergi öderken gelir vergisi, evli tek maaşlı 3 çocuklu bir insan %25, %30 vergi öder. Mesela Türkiye'den en büyük farkı bu. Herkes aynı yanınızda çalışan, sizde aynı işi yapan kişiyle aynı parayı kazansanız bile brüt olarak nette çok farklı maaş alırsınız aile durumunuza göre. Bu sistemi tabii ki de istismar eden çok fazla insan var. İşte hasta oldum, hasta raporu aldım, 6 ay işte işsizlik, hastalık maaşındayım. Sonra bir gün işe gittim, birden iyileştim. Ertesi gün yine hasta oldum, yine geçtim. Çünkü şöyle oluyor, 6 ay süreli maaşınızda düşüş olmuyor. Bunu bilenler 6 ay işsizlik maaşında kalıp bir gün işe gidiyorlar. Ertesi gün tekrar hastalığa dönüyorlar ki hani saat tekrar başa dönsün, maaşımızı aynı şekilde almaya devam edelim diye. Bunu yapanlar var. Bazı stratejik hastalıklar var. Bunu insanlar çok biliyor. Mesela burnout. Nedir bu? İşte yandım bittim falan gibi böyle. Aynen. Yani Tesla'yla çok tespit edemeyeceğiniz, kanıtlayamayacağınız hastalıklar. İşte burnout, hiç enerjim yok, hiç hayat şeyim bitti, ağır depresyon gibi bir şey. Burnout oldum dediğiniz zaman atıyorum 3 ay, 6 ay hastalık iznine çıkabiliyorsunuz. Hani bunu yapan Belçikalı yok mu? Var. Yapan Türk de çok var. İşte mikrofibriyalji diye bir hastalık var. Her tarafım ağrıyor ama herhangi bir testte hiçbir şey çıkmıyor. Mesela bunları kullanıp hastalık işte maaşına kendini bağlatan çok fazla insan var. Bunu yapan maalesef Türkler de çok fazla var. Yani ben burada belli bir kesimle ne zaman hani bir şekilde görüşsem, tanışsam hep işsizlik kurumuna gidiyorum. İşsizlik kurumundan geldim. Maaşa bağlandım. Maaşa bağlattım. Yani sürekli hani sistemi çok iyi bilip nasıl sistemden faydalanırız derdindeler. Ay çok kötü. Tabii ki de bu çok iyi bir imaj yaratmıyor. Şimdi Türkiye'den farklı bir kesim çok geliyor Avrupa'ya biliyorsun. İşte Türkiye'nin şu an eğitimlileri beyin göçüyle geliyor Avrupa'ya. Onlar iş ararken insanların kafasında bir Türk imajı belirlenmiş yani sağ olsunlar bir imaj oluşmuş. Zaten burada parantez açıyorum, Avrupalıların zaten kendilerini herkesten, her şeyden iyi gördükleri için başkalarını zaten daha kötü görmeye hazırlar. Bir de buna yardım eden profilde insanlar geldiği zaman oldu bitti artık. Belli bir Türk imajı yerleşmiş, oturmuş. O yüzden Avrupalılar Türkleri çok istemiyorlar şu anda. Yani şimdi maalesef bunu söylerken çok üzülüyorum Avrupa'da da her ülke aynı değil. Şimdi Avrupa'yı tek bir ülke, tek bir kültür olarak da görmemek lazım. Mesela Almanya Türklere karşı çok daha negatif bir ülke. Yani Almanların yani açık konuşmak gerekirse ırk yönü çok daha yüksek. Oldukça fazla. Belçikalılar o kadar değil. Ya da daha böyle sulandırılmış hali diyeyim. Kendi içlerinde tutabilen bir kısım. Mesela Fransızlar Türklerden nefret ediyor gerçekten. Hani yasal yoldan bile bazı şeyleri
Türkler için zorlaştırmaya çalışıyorlar ülkede. Hollandalılar çok daha açık fikirli insanlar. Farklı kültürlere açık insanlar. O yüzden ırkçılık çok daha az orada. Yani işte Avrupa'da da hangi ülkeye gideceğiniz biraz belirliyor nasıl muameleye maruz kalacağınızı. Doğu Avrupa yani çok daha farklı orada tabii. Zaten niye ne kadar gitmek istersiniz Doğu Avrupa'ya tartışılır. Herkesin tercihi farklıdır da Batı Avrupa'da durum böyle. Peki Belçika'da şimdi güney çalışmıyor, kuzey çalışıyor dedim biraz önce. Hı hı. İşte, işsizlik maaşını bu şekilde çok iyi bilip de kullananlar var dedin. Evet. O zaman Belçika'da insanların bir de biraz önce dedin ki burnout diye bir hastalık var. Yandım bittim, iş çalışmak istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum diyor. O zaman orada söze bağlılık esas yani. Söze evet hastayım dediyse doğru hastadır diye kabul ediyor. Türkiye'de aslında çok kabul olmayacak bir şey. Türkiye'den farklı olarak Belçika'da ne olursa olsun söze bağlılık esas. Söze bağlılık esas. Hala böyle bir şey kültür var. Yani insanlar doğruyu konuşur, iyi niyetle hareket eder anlayışı var. Mesela biz böyle öküzün altında buzağı ararız. Arkasında bunun arkasında ne iş çeviriyor falan diye böyle hep böyle bir işkilleniriz ya. Burada öyle yok. Bir şey yapıyorsa hani iyi niyetle yapıyordur diye varsayıyor insanlar. Yani sağlık sisteminde de bilmiyorum nasıl yapıyorlar ama gerçekten yapıyorlar. Ben hiç denemedim açıkçası. Ama etrafımda onu çok yapan oldu çalıştığım şirketlerde. Ama yine özellikle mavi yakada ya da daha düşük seviyelerde çalışan insanlar yapıyor bunları. Bunu yaparsanız atıyorum burnout oldum, yalandan ya da ciddi bir şekilde yükselmeniz bir firmada çok da mümkün değil açıkçası. Yani bazı şeyleri yapıyorsan sonuçlarına evet, da katlanırsın. sonuçlarına da katlanacaksın. Yani burnout olmuş olan birisi yüksek seviyede bir yere gelemiyor. Hani biraz mimleniyor gibi. Anladım. Peki Belçika'da yaşamayı tavsiye eder misin? Ne aradığınıza bağlı yaşamak için tabii ki de. Ama ekonomik şartları gayet iyi. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda aşağı yukarı aynı şartlara sahipler. Çalışma kültürü iyi. Yani çalışma saatleri düzgün. Burada insanlar 9'da başlıyorsa akşam 5'te 6'da bitirebiliyor. Atıyorum bir İspanya'da, İtalya'da böyle değil. Akşam 9, 10, 11'den aşağı bitiremiyorsunuz. Özel firmalar için konuşuyorum özellikle. Üçüncüsü de yabancı olarak entegre olmanız kolay. Çünkü dediğim gibi Belçika bir millet değil zaten. Ülkenin kendisi zaten farklı milletlerin toplamı olduğu için atıyorum bazı yeri geliyor iki Belçikalı arasında İngilizce konuşuyor. Siz de İngilizce ile geliyorsanız bir ülkeye çok rahat çalışıp işinizi götürebiliyorsunuz. Bir de Belçika Avrupa'nın başkentine sahip olduğu için Brüksel'e Avrupa'nın her ülkesinden insan var. Ve yine global firmaların ana merkezlerinin bir kısmı da Belçika'da. Onun getirdiği Avrupa'nın dışından gelen insanlar da var. Yani bir yabancı olarak çok fazla yabancının olduğu bir yere uyum sağlamanız daha iyi. Yani şöyle düşün, herkes atıyorum Alman bir kasabaya gittin, bir tek Türk sensin. Hani kara koyun gibi ortada kalıyorsun açıkçası. Ama ne kadar uluslararası bir ortamdaysan senin de uluslararası bir kişilik olarak uyum sağlaman daha kolay. Daha kolay. Anladım. Belçika'da son o fırsatları olarak şunu da söyleyelim. Hukuki olarak yani Belçika'da yaşamaktan hukuk şartlarında da memnun musun? Onu da çok merak ettim. Hukuki olarak yani çok şükür şu ana kadar hukuka işim düşmedi. Düşmedi ama şunu söyleyebilir misin? Ben Belçika'daki adalet sistemine güveniyorum diyebilir misin? Çok merak ettim bu sorunun cevabını ya. Yani şöyle %100 değil. Şimdi Türkiye'deki adalet sistemine atıyorum %60 güveniyorsam Belçika'daki adalet sistemine %80 güveniyorum. Çünkü halen bazı konumlarda İşte ama işte hukuk kural bunu söylediği için işte evirip çevirirsek bunu uydururuz o yüzden bu kararı aldık gibi olaylar çıkıyor burada da. Özellikle karşıdaki hani davalı kimse ona göre çok fazla kararlar alınıyor. Atıyorum politikacı bilinen biri ise öyle bir skandal olmuştu. İşte karısını ölümüyle yargılanan bir politikacı
onun yargılanma şekliyle atıyorum fabrika işçisi aynı suçla suçlansa yargılanma biçimi çok farklı oluyor. Hı hı. Yani o yüzden insan faktörü tabii ki de var. Ama insanın olduğu her yerde aslında sorunlar hemen hemen aynı. Evet. Sadece birazcık şekil değiştiriyorlar. Aynen, şekil değiştiriyorlar. Bir de insanların şöyle bir hareket yaptığı zaman bunun cefasını çekecek miyim, sonuçlarına katlanacak mıyım diye düşünmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bazen sonuçlara katlanmadan çok güzel işinizi sıyırabiliyorsunuz. Burada o korku olduğu için insanlar ona göre ayarlıyor davranışlarını. Ama özündeki insan, yani yine insan. Çok bir farkını görmüyorum. Son olarak bir soru daha soracağım. Tamamdır. Enflasyon problemi var mı Belçika'da? Türkiye'de şu anda çok büyük bir enflasyon problemi var çünkü. Şimdi şöyle, Türkiye'nin, ben 32 yaşındayım, son 30 senesindeki en iyi enflasyon tek haneli rakamlarda olduğu 2000'lerin işte 2010'ların ortalarında bir zamandaydı. Güllük gülistanlık diyoruz için tek haneli enflasyon. Şimdi Belçika'daki Allah'ım yandık bittik işte enflasyon var dedikleri olay tek haneli enflasyon. %7 enflasyon var burada. Tabii ki %7 ortalama. Benzin fiyatlarına baktığın zaman 1,5 sene öncesine kadar neredeyse 2 katına kadar çıktı. Elektrik, doğalgaz, enerji fiyatları evet çok arttı. Ama onlar diğer mesela gıdaya yansıdı mı aynı şekilde? Hayır, yansımadı. Ben gıda ürünlerinin çoğunu aşağı yukarı aynı fiyata alıyorum. Yansımış olsa bile %5 artıyor. Atıyorum 1 euroya aldığım 1 litre süt şu an oldu 1,05 euro. Yani faturada çok bir farkını görmüyorsunuz açıkçası. O yüzden tek haneli enflasyon, yani enflasyon varlığı yok gibi. Nerede hissediyorsunuz? İşte enerjide hissediyorsunuz burada enflasyonu. Yani burada da aslında taşınıyor domates A şehrinden B şehrine. Evet. Ama domatesin fiyatında ciddi bir artış yok. Artış yok çünkü petrol arttı, dolar arttı diye her şeyin fiyatını arttırana. Şimdi domatesin çok başka girdileri de var. Hı-hı. Petrol bir kısmını etkiliyor. Evet. Yani o yüzden benzin 2 katına çıktı diye domatesi 2 kat arttırmak saçma. Ne var? Burada insanlar onu bildiği için arttırmıyorlar. Bir de arttırırsam satamam korkusu var. Mesela marketlerde öyle var. Arttıramıyorlar. Mesela benim çalıştığım firmada da biz enflasyonuna göre çok arttıramıyoruz fiyatları. Diyoruz insanlar tüketimini azaltır. Yani Türkiye'de ne var? Bir, satıcıların tarafında fırsatçılık var. Ya abla benzine zam geldi, pat arttır. Alıcının tarafında da ne yapalım madem olmuş, böyle gelmiş böyle gider. Zaten hep enflasyon oldu. Almaya devam et. Ya da şimdi bu haftaya ya da bir dahaki ay daha da fazla artar. Şimdi alayım da kenara koyayım diye daha da bir alma var. Yani bunlar hep kısır döngü gibi birbirini besliyor açıkçası. Yani Türkiye'deki enflasyonun en büyük sebeplerinden biri hükümetin aldığı yanlış para politikası. Ama bunun yanında da fiyat koyan satıcıların ve hiç kimse belki kabul etmek istemese bile tüketicilerin davranışlarında sebebi var. Şimdi insanlar diyecek ki sen tuzun kuru sen oradasın aç mı gezelim diye. Hayır, aç gezmek değil ama bazı yerlerde tepkinizi gösterirseniz ve doğru tepkinizi ve doğru yerlerde tüketiminizi azaltırsanız bu sefer satıcı diyecek ki ben bu kadar arttıramam. Hı hı. Ben bir duraklayayım. Çünkü satıcılar girdilerin arttığı kadar değil, girdilerin artışından çok daha fazla arttırıyorlar fiyatları. Bunları söylüyorum. Bunları söylerken de tekrar edeyim. Hükümetin yanlış para politikası bence en büyük sebeplerinden biri ama tek sebebi değil. Tek sebebi değil, evet. İstersen bugün burada bitirelim ama Selçuk, seninle sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Böyle sordukça sorasım geliyor Selçuk'a. Bir de çok güzel bakış açıları, daha objektif bakış açılarıyla cevap aldığım için bir de şu dikkatimi çekti Selçuk sende. Tabii burada yaşamanın avantajı mıdır o bilemiyorum. Objektif bakış açısını sergilerken her iki tarafa da herhangi bir şekilde bir duygun yok. Hı hı. Yani gerek muhalefet kısmına, gerekse iktidar kısmına herhangi bir o şunu yanlış yapıyor, bu bunu yanlış yapıyor demekten ziyade ortadaki olan durumu gayet objektif, net ortaya koyduğun için o yüzden açıkçası böyle ben Türkiye'de çünkü arkadaşlarımla
falan sohbet ederken hemen eğer muhalefet kesimindeyse hemen iktidarı suçluyor. Eğer iktidarsa muhalefeti suçluyor. Böyle bir duygu olmadan konuşabilmeyi özlemişim. Teşekkür ederim Rica sana. ederim. Gerçekten tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum. Kendisine tüm seyircilerim adına da teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar diyoruz. Öpüyorum hepinizi.